Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birliğimizin çemberini alacağız. Onun rallisini açacağız. Ve o rally sırasında biraz da sohbet muhabbet edeceğiz. Önce işte rally'yi açacağımız komutana bir bakalım. Cengiz'le açacağız. Bu sefer Cengiz'le bir değişiklik yapıp üzerindeki ekipmanları biraz daha farklı giydirdim. Bu şekilde olacak bu sefer. Çünkü şuradan bir tık ikili parçadan atak alıyoruz. Bir de bunu denemek istedim. Onun dışında zaten mümkün olduğunca süvaride alabileceğimiz itemler, atak veren itemler. Rally daha fazla vursun istiyoruz. Akkor balta yapabilirdim ama yaptım bir tane kritikleyemedim. Kritikleyemediğim için de şey yapamadım yani. Onu giydirmek istemedim. Rallimizi açalım. Sonra konuşmaya devam edelim. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz, nasıl gidiyor. Şöyle bir de casusu yollayalım. Şimdi neler oluyor bir bundan bahsedelim. Şimdi birincisi bu hesap için ekipman e, rushlamaya başladık bir noktada. Ve bu ekipman yapmaya yönelik adımlar atıyoruz. Ekipmanlara yönelik. Onlardan bir tanesi de mesela Gölge Lejyonu'nu yapacağız yakında. Bir parça eksik. Onun dışında da bir yandan da bu hesapta ekipman parçası satın alıyoruz. Şey satın alıyoruz. Kasa satın alıyoruz. Burada 53 tane süvari sarı kasası var. Bunu yaklaşık birazcık daha arttırmak istiyoruz. Hani bir 75 olsun. Mümkünse 100 olsun. O zaman açacağız ve hani biraz daha sarı ekipman falan craftlayacağız. Biraz daha iyi hale getireceğiz. Zaten bu hesabın ekipmanları hani birçok süvari hesaba göre iyi durumda. Yani bu bana kritik getirmek o kadar kolay değil. Biraz şanslı oldum o anlamda. Biraz öyle durumlar var. Biraz da şöyle durumlar var. Bugün bizim yine şeyimiz vardı. Antik kalıntılarımız vardı ve antik kalıntılarda bugün 15-20 kişi gelmek yerine 20 kişiden fazla gelelim deyip bir değişiklik yapıp 30 kişi geldiler. Sağ olsunlar, mahalle kavgası gibiydi ama bir miktar kill elde edebildik. Mesela işte bu hesapta böyle bir rapor var. 43k T4 kill alınmış tek e, şeyde savaşta. Aynı şekilde benim hesabım için de benzer bir an yaşandı. Benimki biraz daha farklıydı tabii ki. Ben de şöyle bir şey oldu. Ben oda kaldım. Ee, Oda kaldığım sırada hani içlerine girdim artık. Çünkü can pazarıydı. Orada kill kasma olayı tamamen can pazarıydı. Biz 120 kişiyiz. Adamlar 30-35 kişi. Hani adamlardan kill kasmaya çalışıyoruz. Bayağı zorlu bir süreçti. T5 kill almışım burada. 17K'ya yakın T5 kill elde etmişim. Burada işte şeyin önemini vurgulayacağım. Birincisi kıta sayısı olarak rakibinizden fazla olmak çok önemli bir şey. O yüzden %50 genişletme ile KVK'da eğer rakibiniz bir şekilde savaş alanına gelecekse, e, varlık gösterecekse sizin %50 genişletme ile savaşmanız her zaman size artı yazar. Gördüğünüz üzere 114K birim ile T5 birimle savaşılmış. Ben 5K'ya yakın ağır yaralı elde etmişim rakibimden. Kill haneme yazdırmışım. Yani aslına bakarsanız o odaklandığım hedef bile değil yani. Yukarıdaki 17K kill aldığım hedef aslında benim odaklandığım hedef. Bunlar da bana vururken kıta sayımın fazla olmasından dolayı cezalandırdığım hedefler gibi düşünün bunları. 3.5K'da buradan almışım mesela kendi hesabımda. Hani bu tarz bir rapor daha var. Hani bunu da göstereyim dedim. Yani yine video olacak şekilde bir aksiyon çıkmadı. Daha çok böyle hani e, şey gibi yani hani bir aşiret mahalleyi basmış da milleti dövmüş falan gibi bir şey oldu yani. Zaten ilk başta şöyle oldu. Biz NBA 2'nin şeyine gittik. Kalıntısına gittik. Bizim ikinci birlikte savaşacağı yere gittik. Çünkü orada sadece savaş oluyordu. NBA 1 gelmiyordu. NBA 1 gelmediği için de biz burada NBA 2 ile SRK içeride beklerken savaştık. Sonra dediler ki burada iki birlik var neden burada devam edelim diye düşündüler. Adamlar buraya TP olup buradan girdiler içeriye.
İşte 35 kişi 40 kişi falanlardı. Biz bir ters ayakta kalınca buradan işte çıkıp geri şehrimize çekip oraya ışınlanıp buradan işte çıkıp falan savaşana kadar orada 3-5 tane adam vardı bizden. Ruin'in içinde duruyorlardı. Ruin'i ele geçirmemiz için. Orada işte ufak bir savaş oldu. Biz geldikten sonra da zaten bayağı bahsettiğim gibi böyle mahalle kavgasına dönüştü olay. Adamları böyle araya alıp dövmüş gibi olduk. Hani kill elde etmek istiyoruz bir şekilde yani onlar geldikleri sürece vurmaktan vazgeçmedik ama bunu bir çok böyle işte savaş yaptık, uçtuk, kaçtık, muhteşemiz biz falan gibi bir paylaşımda bulunmak da istemiyorum açıkçası. O yüzden de yine video gelecek bir noktada değiliz ama sevindirici bir haber var. Karanlık Sunak açılıyor. Karanlık Sunak çember zonunda, yani şu anda bulunduğumuz zonda Karanlık Sunak açılacak. Biz çemberimizi aldıktan sonra Karanlık Sunak'ta en azından bir şekilde o krallık adına savaşmak isteyecek birileri olduğu takdirde gelecekler, yani bir şekilde varlık göstermeye çalışacaklar. Öyle bir durum var diyebiliriz. Bir de şeyi göstermedim, onu da göstereyim size. Çemberde şu anda 5,5 milyon piyade birim var. Çemberin boss'unun becerilerini göstereyim. Şu şekilde. Bu az önce gördüğünüz kestiğimiz muhafızların içeriye ulaşmaması gerekiyor. Yani bu gördüğümüz sarı kıtalar içeriye doğru yürürken bizim onları kesmemiz gerekiyor. Çemberde olay biraz daha şeye dönüyor, hani takviye gelmesine dönüyor. O takviyeyi engellemeye çalışıyorsunuz ki kıta gücünüz e, şey karşısında, çemberin içindeki kıta gücü karşısında geri düşmesin, sıkıntı yaşamasın. Onları takip etmeniz gerekiyor. Herhangi bir şekilde çember alma durumuyla ilgili bilgisi olmayanlar için de bu anlamda öğretici olsun. Yani dört tarafa da ordu koymamın sebebi de işte mümkün olduğunca içeriye yürüyen muhafızı etkisiz hale getirmek. Amacımız bu yönde. Atak buff'u açtım videoya girmeden. Üzerine de mümkün olduğunca atak itemleri giydirmeye çalıştım. Hani hızlıdan vursun, rally biraz daha kısa sürsün diye. Reinforce geldiği sürece zaten hani herhangi bir sorun yaşamayacağız rally ile ilgili. Yavaş yavaş keseceğiz. Neden yavaş yavaş keseceğiz? Karşımızda 5,5 milyon T5 piyade var. Hani rally dediğin şey zaten 2 milyon askerle yapılıyor. Yavaş yavaş mecburen keseceğiz yani. Onun dışında şeyden de birazcık bahsedeyim. Şu karanlık sunaktan bahsedeyim. Karanlık sunak bir tane var haritada. Aydınlık karanlıkta. İki krallığın elde etmesi için. Normal sunaklardan sonra açılıyor. Daha yüksek onur puanı veriyor. Birliğine ve bireyselde. O yüzden burada hani iki birlik gelip savaş yapmaya çalışıp bir şekilde bize en azından vermemeye gayret göstermeye çalışabilirler diye düşünüyoruz. Bu zondan sonra, yani bu çemberin bulunduğu alandan sonra zaten kralın topraklarına çıkacağız ve orada zaten hani mecburen savaş vermek zorunda kalacaklar ya da bir şekilde onları tamamen kapının oraya kapatacağız. Hani bizim düşüncemiz şu anda çok da hani varlık gösterecekleri yönünde değil ama bizim müttefiklerimizden bir tanesinde falan ufak bir aksama olursa en azından biz orada hani birazcık bayrak falan atıp bir miktar yakınına gidebileceğimiz kadar bayrak atıp orada hani savaşa dahil olma planları yapıyoruz şu anda. Çünkü 22'nin ruinlerde bu kadar etki verememesinden dolayı kralın topraklarında da bizi durdurabilecek olduklarını düşünmüyoruz açıkçası. Onun dışında 400'lü krallıklar için, bu işte 411 Osiris Ligi'nden bildiğiniz 411 krallığı için yeni bir sayfa açılmış durumda. Kendilerine yeni bir kingdom ayarlamış durumdalar. Osiris Ligi'nde başarıya yönelik bir planlama içerisine girmiş durumdalar. Bunun sebebi de işte komutan farklarından dolayı Osiris Ligi'nde kendilerine bir krallık ayarlamışlar, daha yaşlı bir krallık. Komutan farkını ortadan kaldırma açısından biraz daha işte yine para harcayan başka insanların da toplanabileceği bir kingdom inşa ediyorlar şu anda. 22'den oraya gidenler oldu. Bir 5-10 kişilik bir grup gitti mesela. Bugün bizde ruinde savaştı adamlar. Hastaneyi doldurup oraya gittiler. O yüzden 400'lü kingdomlar arasında değişiklikler oluyor. Özellikle
Şu anda Ronin'in olduğu 415 ve e, 411'in müttefik olduğu bir şey var. KVK var. 2A onlarlar. Aynı şekilde karşılarında 412 var. O da yine aynı şekilde 400'lü krallıklarda güçlü olan bir krallık. Bu noktada işte 400'lü krallıklardan o krallığa yeni bir kurulum gerçekleşiyor. Biraz daha böyle buradaki insanlar ve oyuncular o tarafa doğru uzaklaşıyorlar gibi bir durum var. Yeni bir krallık inşa ediyorlar. O krallığın ismini vermek ne kadar doğru olur onu bilmiyorum ama yeni bir yapı kuruluyor o 1100'lü krallıklarda bu arada. Oraya yeni bir Osiris Ligi'nde başarı elde etmek için bir yapı oluşturacaklar. Bu da ben aslında bunu anlatmaya o krallığın ismini vermek için girmedim. Ronnie'nin laneti sürüyor gibi bir durumumuz söz konusu. Yani Ronnie girdiği KVK'yı kolay kolay kazanma gibi bir durumu hiçbir zaman olmadı. Legend Ronnie'nin girdiği KVK'ları genelde kaybediyorlar o krallık. 415 ilk defa burada işte stratejik düşünüp 1411 ile bir araya gelip KVK kazanabileceği bir senaryo yaratmak istedi. Onda da işte 411'in bu Osiris Ligi için hazırlık yapacağı 1100'lü krallığa göç etme projesi nedeniyle 411 boşalma noktasına gidiyor. Bu noktada işte 415 diğer bir A Kingdom'u olarak yalnız kalacak gibi görünüyor. Çünkü 411 KVK'yı tamamlamadan, Kingsland başlamadan göç edecek gibi bir duyum aldık. Yani Legend Ronnie'ler yeniden KVK kaybedebilir. Böyle bir gelişme doğrultusunda iki A Kingdom'ıyla kendileri mücadele etmek zorunda kalabilirler ve bunun sonucunda da KVK'da kaybeden taraf olma ihtimalleri var. Dostlar, onu da söylemiş olalım. Onun da bilgisini vermiş olalım. Evet. Bu arada eğer bir savaş durumu söz konusu olursa bu çemberin bize katacağı çok da bir şey yok aslına bakarsınız. Hani bu kıta kuvveti takviyesi işte gözetleme kulesi hasarı falan bunlar şehir garnizonunda çalışan şeyler. Hani bu yüzden de bizim için herhangi bir şey ifade etmiyor bu çember. Eğer şey olsaydı bir şekilde bir saniye. Oh, şunu kesmek lazım. Ha, çemberin etkisinden bahsediyorduk. Şurayı bir temizleyelim de sanırım o zaman daha rahat konuşacağız bu konu hakkında. Bayağı kasıyor şu an. Muhafızlar da bir karaya kaynadı gibi oldu. Şunu da biz mi kessek? Hadi şuna da vuralım çaktırmadan. Evet, çemberi aldık. Önce bir çemberin sonucunu bakalım. 56K ağır yaralı almamıza neden olmuş. Birazcık savaş uzadığı için böyle bir sorun olmuş. Reinforce almakta biraz zorlandık. Neden zorlandık? Şu anda Türkiye saatiyle 5 civarlarında. 5'te miyiz? Aynen 5 civarındayız. UTC'den 3 ekliyorsunuz üzerine. 5'i 10 geçiyor şu anda saat. Ee, Çemberden bahsediyorduk. Şu anda buradaki çember dışında bizim aslında 22 bizde savaşacak olsaydı biz o çemberi elimizde tutmak vesaire falan gibi bir gayede değildik. Biz şu çemberi istiyorduk. Yani değişecektik. İlk ele geçirmeyi bizim müttefikimiz olan, ikinci birliğimiz olan ZRK'ya verecektik bu ilk ele geçirme ödülünü ama
Sonrasında biz bu çemberi kendimize alacaktık kralın topraklarında savaşırken. Çünkü 22 biz KVK'ya girerken güçlü bir krallıktı. Bizim eski müttefikimizdi ve onunla güzel savaşlar yapacağımızı düşünüyorduk ve planımız bu çemberi kendimize katmaktı. Ama şu anda o çember olmasa bile alanda kalabalıklaşamıyorlar ve bir şekilde bize yeniliyorlar. O noktada çemberi tekrar buradan alma yoluna gider miyiz bilmiyorum ama burada hani en işe yarayan çember budur. Rallilerinize kıta kapasitesi kazandırıyor ekstradan ve tüm hasara yani beceri, normal saldırı, karşı saldırı vesaire hani hepsine %3 buff veriyor. Bu anlamda en iyi çember bu şekilde olacaktı. Sanırım bu saatten sonra çok da uğraşmayız 22 varlık göstermediği sürece. 22 varlık gösterirse şuraya ufak bir şey kale atılıp hemen orası alınıp şey yapılır. Belki de bakarsınız hani ekstradan biz yine de alırız şuradan uzatırız bayrağı. Çünkü buradan bayrağı direkt buraya getiriyoruz. Buradan girmeyi düşünüyoruz gibi bir durum var. NBA 1 zaten bu tarafa hiç kale atmadı. Yani sadece NBA 2 üzerinden savaş yapacaklar. Biz de muhtemelen iki birlik gireceğiz buraya. Hani e, başka bir üçüncü birliğimizi buraya sokmayacağız. 2 birlik gireceğiz. Hani NBA 2'nin de 2 birliğe bir birlik çok da bir yaratabilecek bir durumda olacağını zannetmiyorum. Hızlı bir şekilde burayı kapatırız. Hemen bayrakları bu tarafa uzatırız. 48'i kapatırız diye düşünüyorum. Hala başka yerde savaş sürüyorsa da biz bayağı şey gibi, e, Ent ordusu gibi Saruman'ın üstüne koşarız yani. Gerekeni yaparız. Durumlar bu şekilde sevgili dostlar. Çemberimizi aldık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ödülleri de tekrardan şöyle gösterelim size. Ödüllerimiz bunlardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Eğer içeriklerimi takipte kalmak istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru varsa da aşağıya yorumlarda bırakabilirsiniz. Sizler için cevaplandırıyor olacağım. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek hoşça kalın.